Merhaba arkadaşlar. Bu videoda LocalGPT kurulumunu nasıl yaptığımızı hatırlayacak, konfigürasyon dosyasına bir göz atacak, veri tabanını işlemlerini tekrarlayacak ve Alice in Wonderland dokümanını sorgulayacağız. Kullanacağımız model Mistral 7B Instruct olacak. Şimdi kurulum işlemlerini bir hatırlayalım. Öncelikle çalışma alanımıza geçiyoruz. CD, Desktop, YZ projeleri. Burada Local GPT sistemini klonlamamız lazım. Bunu SSH veya HTTP yöntemlerini kullanarak yapabiliyoruz. Prompt Engineer Local GPT adresi buraya giriyoruz. Klonlamak için de şuradan Code butonuna tıkladığımızda HTTPS yöntemini kullanıyorsak burayı, SSH kullanımı için de bu adresi kopyalıyoruz. Git clone yazıp bu siteden kopyaladığımız adresleri buraya yapıştırıp enter'lıyoruz. Kurulum hemen birkaç saniye içinde gerçekleşiyor zaten. Kurulum Local GPT isimli bir klasör yaratıyor. Buraya geçiyoruz. CD Local GPT ve bir sanal ortam oluşturuyoruz. Python 3 eksi m benv boşluk env 310. Sanal ortamımızı oluşturduktan sonra onu aktive ediyoruz. Source env 310 /bin /activate pip programımızı upgrade ediyoruz. Pip install upgrade boşluk pip ve gerekli kütüphaneleri kuruyoruz. Pip install -r requirements.txt. Kurulum bu kadar basit. Daha ayrıntılı olarak hatırlamak isterseniz daha önceki videomuzu, LocalGPT videomuzu izleyebilirsiniz. Açıklamalar bölümünde bu videonun adresini de vereceğim. Konfigürasyon bilgilerimiz constants.py dosyasındaydı. Ve bir bakalım. Constants.py açtık. Burada çok ayrıntılı bir şekilde hem açıklamalar var hem de gerekli bilgiler işlenmiş durumda. Merak ediyorsunuz. Bunları ince ince ele alabilir. Bütün ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Bizim için önemli olan şurada biraz aşağıda. Evet. Model ID'si the block /mistral-7b instruct v0.1 gguf model base name Mistral-7b instruct v0.1.q4 alt çizgi 0.gguf. Bunlar bizim yeni modelimizi tanımlıyor. Zaten Local GPT'de son sürümü Mistral'e uyumlu hale getirilmiş durumda. O yüzden daha önceden kurulmuş Local GPT'niz varsa bile yenisini kurmanızı, eğer Mistral'i test edecekseniz yenisini kurmanızı öneririm. Şahsen ben öyle yaptım. Çünkü eski kurulumu Mistral'e uygun hale getirmek için bir sürü değişiklik yapmak gerekiyor. Onlarla uğraşmak yerine Local GPT'nin son sürümünü kurarsanız daha kolay çözüme ulaşırsınız. Dokümanlar
biliyorsunuz Source Documents klasörünün içindeydi. Bu Orca Paper PDF klonlama yaptığımız zaman otomatikman geldi. Ben Alice alt çizgi eng.pdf dosyasını kendim dedim. Peki bu dosyaya nasıl ulaşabilirsiniz elinizde yoksa? Şuradan bakın gutenberg.org sitesine girerseniz burada Alice in Wonderland araması yaptırdığınızda sizin karşınıza bir sürü örnek çıkacaktır. Ben de eski bir dosya vardı. Oradan onu kullandım ama siz buradan indirebilirsiniz. Tabii ki bu dosyayı buraya kopyalamak yetmiyor veya dosyaları tek dosyayla sınırlı değilseniz bunları bir veri tabanına işlemek gerekiyor. Onu da ne yapıyorduk? Python boşluk ingest.py dosyasını çalıştırarak sağlıyorduk. Fazla uzun sürmüyor bu da zaten. Evet, artık Local GPT script'imizi çalıştırabiliriz. Onu da ne yapıyorduk? Python run alt çizgi localgpt.py şeklinde veriyorduk. Şimdi bakın sanal ortam devrede Python komutunu veriyorum. Run alt çizgi localgpt.py enterliyorum. Evet. Instructor. Bakın burada modelimizin Mistral olduğu belirtiliyor. Kullanılan bellek miktarları vesaire burada bunları inceleyebilirsiniz. Şimdi de oradan sorulara geçmek istiyorum. Ben soruları önceden hazırladım. İlk sorum şu. Who was sitting on top of the mushroom? Mantarın tepesinde kim oturuyordu? Oturan kimdi? Hatırladım. Daha önce başka modellerde sorgulama yaptığımızda bu soruya çoğunlukla doğru yanıt alamamıştım. Evet. Cevap geldi. A large caterpillar was sitting on top of the mushroom. Doğru bir yanıt. Mantarın tepesinde kocaman bir tırtıl duruyordu. Ve hatta işte nargile işlemi falan da belirtiyor. Beyaz tavşan sürekli eyvah geç kaldım diye endişe içindeydi. Kimden korkuyor? Bunu soruyoruz. White Rabbit is afraid of whom? Anladım. The White Rabbit is afraid of getting the Duchess mad at him for being late. Yine gayet doğru bir yanıt. Önceki sorgulamalarda bu doğru yanıtı bir türlü alamamıştım. Burada şu satırlara dikkat ederseniz süreleri veriyor. Örneğin bu sorgu 25 saniyede yanıtlanmış. Diğer kısımlarda hangi işlem sırasında ne kadar zaman harcandığını burada gösteriyor. Yukarıda da vardı önceki soruda. Önceki de mesela 23 saniye sürmüş. Bu süre bilgisayarınızın kapasitesine, hızına, sorgular sırasında arka planda başka kodları çalışıp çalışmadığına buna benzer etmenlere de bağlı.
kuvvetli bir makineniz varsa, özellikle GPU desteğiniz kuvvetliyse çok daha hızlı yanıtlar alabiliyorsunuz. Ama bu tür sistemde özellikle private GPT'leri çalışırken 25-30 saniye değil 7-8 dakika beklediğimi hatırlıyorum. O yüzden 25 saniye çok hızlı görünüyor. Öte yandan yeni modeller geliştikçe sürenin kısaldığını ve yanıtların daha kaliteli hale dönüştüğünü de açıklıkla görebiliyoruz. Evet, tekrar geçelim. What is the height of the caterpillar? Tırtılın boyu ne kadar? İlginç bir şekilde bu soruyu farklı şekilde sorduğumda doğru yanıt alamıyordum. Ama bugün denediğimde oradan da doğru yanıt aldım. Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi büyük ihtimalle kayıt nedeniyle işlemler biraz uzun sürüyor. Aslında birkaç saniye içinde yanıt alıyorum ben. Bir de tabii arka planda çok fazla Firefox programı çalışır durumda. Her şeyde de bazılarında onlarca sekme açılı. Bütün bunlar tabii hem belleği hem de işletim sistemini meşgul ediyor. Bu da bizim mekanizmamızın giderek daha yavaş çalışmasına. Şimdi mesela 82 milisaniye, yani 1,5 dakika falan. Yine iyi bir şey ama kendi içinde bile yani 25 saniye, 82 saniye çıktı. 3 katından fazla. Yine doğru cevap aldık burada. 3 inç yüksekliğinde olduğunu söylüyor. Bunu ben ilk başta şurada How tall is the caterpillar olarak sormuştum ve buna yanıt alamamıştım. Şimdi tekrar aynısını soruyorum. Just enter'ladım. How tall is the caterpillar? Genellikle kontekst bu bilgiyi içermiyor gibi yanıtlar almıştım. Halbuki evet, çok daha hızlı 21 milisaniye yanıt aldık ve yine doğru yanıt. The caterpillar was exactly 3 inches tall. 3 inç boyunda olduğunu yanıtlıyor. Artık devam etmeyeceğim. Siz bunları bizzat kontrol etmek isterseniz buradaki soruları kullanabilirsiniz. Ya da şu adres fantrivia.com adresinde, bunlar daha çok filmlerle ilgili ama Alice in Wonderland'ın filmini konu alan bir takım soruları burada bulabilirsiniz. Ben soruların bir kısmını oradan aldım. Yanıtları da elimde hazır olsun diye. Aslında yanıtları zaten biliyorum, o yüzden fazla ihtiyaç duymadım. Evet, sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Mistral 7B Instruct hem hız açısından büyük bir avantaj sağlıyor artık. Aynı zamanda daha önce işte birkaç sorudan sonra kilitleniyordu, kırılıyordu program, bir takım sorunlar yaşanıyordu. Bunlar hep bellekle ilgili sorunlardı. Ama Mistral bu sorunu çok büyük oranda çözmüş. Ben daha önceki yani çekim öncesinde yaptığım testlerde 15-20 soruyu hiç sıkıntı çekmeden hem sormuş, yanıtlarını almıştım. Hiçbir kırılma durumuyla da karşılaşmamıştım. Mutlaka denemenizi öneririm. Ve yine şunu da söylemem lazım. Takip ederseniz bu çalışmaları yani kısa aralıklarla daha iyi çözümlerin geliştirildiğini ve servise sunulduğunu görebilirsiniz. Mistral
7B bu tür çalışmalardan birisi. Hatta şuradan onu da göstereyim size. Mistral 7B'nin diğer modellerle karşılaştırılması. Evet, şurada. Bakın MT Bench testinde en iyi durumda şu an itibariyle Wizard LM 13B sürüm 1.2 görünüyor. 7.2 puan almış. Vicuna 13 milyarlık 16K 6.92 benchmark. Mistral 7B, bakın bunlar ikisi de 13, 7B 6.84. Wizard LM 13 milyarlık modelin 1.1 sürümü daha kötü durumda. Benchmark'ı 6.76. Yine Lama 2 13B 6.65 ve Alpaka 13B 4.53 en kötü durumda oymuş. Yani görüyorsunuz 7B 13 yani 7 milyarlık bir model olduğu halde 13 milyarlık bazı modellerden daha iyi sonuçlar verebiliyor. Evet, gelişmeleri takip edeceğiz. Eğer bu tür videolardan hoşlanıyorsanız, takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olursanız ve bildirim zilini açık tutarsanız gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Evet, yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.